Sevgili dostlar hepinize merhaba. Gene ilginç bir video ile karşınızdayız. Evet, kapak resminde de gördüğünüz gibi bu adamlar nereye bakıyor? Videomuzun konusu bu olacak. Doları, altını ve borsayı sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervlerinin ekside olması dolar, altın ve borsa üzerinde ne gibi etkilerde bulunur? Bunu da video içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Öncelikle bu adamlar nereye bakıyorla başlayalım. Resimde de gördüğünüz gibi Sayın Şahap Kavcıoğlu ve Sayın Nebati'nin fotoğrafları var ve altında da bu adamlar nereye bakıyor şeklinde bir yazı gördünüz. Evet, bu adamlardan biri arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı, biri de Hazine ve Maliye Başkanı. Şimdi sorularımıza gelelim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı nasıl olur da rezervleri şu an itibariyle eksi seviyelere kadar düşürebildi? Bunun sorusunu kendisine öncelikle soralım. Sayın Hazine ve Maliye Bakanı'na da diyelim ki sizler paranın değerini, ülkedeki enflasyonu korumaktan sorumlu bir bakan olaraktan şu anki ülkenin ve Türk lirasının değerini, enflasyonun geldiği son noktayı bu hale nasıl getirdiniz? Bunların sorularını sizlere soralım. Öncelikle hemen cari açık tarafından başlayalım. Cari açık bilindiği üzere arkadaşlar aylardır hep eksi veriyor. Bu cari açık nedir? Bunun dolara, altına etkisi nedir? Bunu da burada konuşalım. Arkadaşlar bakın, bir ülkenin girdisi ve çıktısı vardır. Bu ülkelerin çıktısı demek ithalat, yani ithalattan gelen ürünler karşılığında ülkenin dolara olan ihtiyacı ve dolar çıkışını gösteren bir durum. Şimdi ülkenize giren dolar miktarınız az, yani yaptığınız ihracat miktarı yaptığınız ithalat miktarını karşılamadığı için arada bir fark oluşuyor. Bu oluşan farka da arkadaşlar bizler cari açık diyoruz. Bunu şu şekilde daha basit bir dilde anlatacak olursak, bir dükkanınız var. Dükkanınızda kar etmek amaçlı satışlar yapıyorsunuz. Bunun dükkanda satabilmek için dükkana bir mal alıyorsunuz. Aldığınız malınız 100 bin lira, fakat sattığınız malınız sizlerin 80 bin lira. Yani gelir ve gideriniz birbirini karşılamıyor. Böyle bir durum olduğu zaman dükkanınızda neler olabilir? Gelir gideri karşılamadığı durumlarda belli bir süre sonra arkadaşlar bu dükkanı kapatmak zorunda kalırsınız. Öncelikle bizlerin yapması gereken üretimi destekleyip dışarıdaki ithal ürünlere arkadaşlar bağlılığımızı azaltmak olmalıdır. O yüzden diyoruz ki bu adamlar nereye bakıyor? Bu adamların görevi bunları yapmak değil mi? Sizlere bunu soruyorum. Sizler de bu konudaki fikirlerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman, ülkenin rezervlerine baktığımız zaman eksilere düşmüş bir ülke rezervi görüyoruz. CDS'lerimize baktığımız zaman ise arkadaşlar 720'leri geçmiş bir CDS puanı. CDS puanı deyip geçmeyin arkadaşlar. Çünkü bu cari açığı eğer biz üretimden kapatamıyorsak dış ülkelerden alacağımız paraya muhtaç bir duruma düşeriz. Yani dışarıdan kredi bulma, para bulma, döviz bulma durumlarına gireceğimiz için CDS burada devreye girer. Ve para bulabilsek bile bizlere oldukça yüksek fiyattan arkadaşlar kredi verirler. Bu da bizlerin daha da içeri, daha da dibe batmamıza sebebiyet verebilir. Çünkü oldukça önemli dediğim konu bu. Eğer paranızın değerini sizler yeterince kullanamazsanız, paranızın değeri yerlere düşecek seviyelere, çöp pozisyonlu seviyelerine getirirseniz de maalesef ki ülkedeki ithalatı patlatırsınız. Döviz kurlarını tutarak bu kadar doları burada yakmak ülkeye yapılabilecek, verilebilecek en büyük zararlardan maalesef ki biridir. Özellikle üzülerekten söylüyorum. Bu bir partisel bakış açısı değildir sevgili dostlarım. Çünkü herkesin cebinde parası yok. Bakın, piyasada bir sürü parasız veya durumu orta halli sayılabilecek birçok vatandaşımız var. Bunlar pazara manava gittiği zaman maalesef ki bu enflasyonla çok yüksek bir seviyelerde etkilenmeye devam ediyorlar. Ülke parası rezervinin eksiye düşmesi demek arkadaşlar, ülkenin kendi öz parasının değerinin
daha da düşebileceği anlamı taşıyor. Yani artık Türk lirasındaki değer kaybı Sayın gözleri ışıl ışıl bakan Nebati'nin söylediği gibi arkadaşlar en dibe gelmiş değil. En dibe gelen şu an Merkez Bankası döviz rezervleridir. Bu döviz rezervlerinin dipte olması demekse arkadaşlar hala da Türk lirasının değer kaybının devam edeceğinin anlamını veriyor. Ve buradaki değer kayıpları öyle bir seviyeye gelebilir ki arkadaşlar daha agresif şekilde yukarı yönlü değer kayıpları yaşayabiliriz. Bakın şu an itibariyle şuradaki iki mum hareketine bakıyorsunuz mu? Ne kadar sert mum hareketleri. Bu mum hareketleri birçok ülkenin para değerinde görülemeyecek değerlerdir. Ancak ekonomisi kötü olan ülkelerin tahtalarında görülebilecek sert mum hareketleridir. Bunlar Venezuela ve Arjantin örneklerinde hep birlikte sizlerle birlikte görüyoruz. Ayrıca kendini kapatan İran ekonomisinde de bu türden olayları çok sık bir şekilde görüyoruz. Bu durum bizi halk olarak nasıl etkiler? Arkadaşlar bakın bu durum beni seni etkilemez demeyin. Şu an ev kiralarına baktığınız zaman ev kiralarının en düşük ev kirasının yani o da 30-40 yıllık bir ev kirasının 6 bin liradan başladığı ve 100 bin liralara kadar giden kiraların olduğunu görüyoruz. 100 bin lira kira mı olur diyeceksiniz. Bunu da işverenler tarafına sormak lazım. İşverenlere baktığınız zaman arkadaşlar bir dükkan kiralamak için kendilerine 100 bin lira maliyetler, 100 bin lira kiralar kendilerinden isteniyor. Ve bu durumda ne olur? Bu durumda arkadaşlar işveren kısmı da yani patronların kısmı da maalesef ki dükkanlarını kapatmak zorunda kalacaklardır. Maliyetler arttığı için. Bu durum işsizlik olarak ülkeye tekrardan yansıma göstereceği için Merkez Bankası'nın rezervleri bir an önce toparlanamaz. Şahap Kavcıoğlu Türk lirasını korumakla görevli bir başkan olduğunu hatırlamazsa da sevgili dostlarım ilerleyen günlerde işsizlikle göreceksiniz çoğalma ve patlama durumları tekrardan yaşanabilir. Şu ana kadar biliyorum içinizi fazlaca kararttım. Fakat Türkiye ekonomisi büyük bir ekonomidir. Önümüzde bir yaz süreci var. Ülkeye bu yaz dönemi süreci içerisindeki turizm giderleri iyi bir şekilde değerlendirilebilirse sevgili dostlarım tekrardan rezervlerimizi toplama yönüne gidebiliriz. Kapalı çarşı tarafında gene dolar lirasına baktığınız zaman 21 liraların üzerinde kapalı çarşıda fiyatlanan bir dolar TL görüyoruz. Reel enflasyon tarafından dolar Türk lirası tarafına baktığınız zaman ise arkadaşlar şu an gelmemiz gereken seviye önceden de belirttiğim gibi 24 TL'ler civarı idi diyorum. Çünkü o zaman Merkez Bankası rezervlerinde gene bir 60-70 milyar dolarlık bir rezervimiz vardı. Şu an itibariyle bu rezervler eksiye doğru gittiği için cari açık dengemiz, ödeme dengelerimiz bozulduğu için bakın ilerleyen günlerde dış borç ödemelerinde, iç borç ödemelerinde sorunlar yaşayabiliriz dövizlerden kaynaklı. Bankalar arası ödemelerde sorunlar yaşayabiliriz. Bunlar bizleri hızlı bir şekilde dolar Türk lirası tarafında da arkadaşlar 30 liralar seviyesine doğru bir anda yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirebilir. Önümüzde bir seçim süreci var. Seçime de çok fazla bir zaman kalmadı. Buradaki önemli olan bakın arkadaşlar burada önemli olan bu politikaların değişip değişmeyeceği. Eğer ki bu seçim süreci içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi durumunda kendisinin de belirttiği gibi ekonomi politikasında hiçbir değişikliğe gitmeyeceğiz yönünde bir açıklama mevcuttu. Şu an itibariyle aynı politikayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğünü de düşünecek olur isek arkadaşlar bu politika bu şekilde devam edecektir. Dolar kuru da maalesef ki yukarı yönlü hareketlerine devam edecektir. Buradan kaçış yok. Bunu düzeltebilmek için yeni bir ekonomi modeline ihtiyaç var. Bunu vaat eden Sayın Kılıçdaroğlu bu son konuşmalarını bilmiyorum dinlediniz mi? Babala TV'de de çıktı. Orada gençlerle, karşıt görüşten gençlerle oldukça güzel bir sohbet yaptı. Onların sorularına oldukça sakin bir şekilde cevaplar verdi. İzlemeyenlerin varsa mutlaka Babala TV'deki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını dinlemesinde fayda var diyorum sevgili dostlarım.
Kimin nereye oy vereceği beni ilgilendirmez. Herkes oyunda özgürdür. O yüzden kimseye şuraya oy verin veya buraya oy verin demiyorum. Fakat emeklilere şu şekilde seslenmek istiyorum. Şu anki konjonktürde baktığınız zaman emekli maaşları da seyyanen üst seviye 7.500 TL civarlarında gelişmekte. Asgari ücretin altında, açlık sınırının bile çok çok altında bir emekli maaşı miktarı varken siyasi ve aday olan başkanların vaatlerine baktığınız zaman gene Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermiş olduğu vaatler üst tarafa çıkıyor. Yani kendi çıkarlarınız açısından baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu %50 emeklilere zam vereceğini açıklamış durumda arkadaşlar. Şu anki fiyattan %50 farklı fiyat alacaksınız. Artı bayram ikramiyeleri de biliyorsunuz asgari ücret seviyesine doğru çekilecek. Artı 15.000 TL civarında da birikmiş bayram ikramiyelerinin hemen seçimden sonra Kurban Bayramı'nda ödenebileceği yönündeki vaatleri mevcut. Tabii bunlar sadece vaat. Şimdi şu anki iktidarın vermiş olduğu emeklilere vaatlere baktığımız zaman bunlar da ekonomiyle ilgili arkadaşlar. Bunlar da sizin cebinizi ilgilendiren konular olduğu için bu konulara biraz da kendiniz açısından bakmanız önemli diye düşünüyorum. O yüzden sizler de bu konulara dikkatli ve önemli bir şekilde bakmanız lazım. Şu anki durum ve konjonktür itibariyle baktığınız zaman cebinize girecek olan bayram parası miktarı 2.000 TL'dir. Şu anki ev kiraları, manav, market, pazar fiyatlarına baktığınız zaman 2.000 liranın ne kadar komik bir fiyat olduğunu, size ve bizlere layık görülen bu fiyatın ne kadar komik bir fiyat olduğunu da kafanızda canlandırabilirsiniz sevgili dostlarım. En düşük emekli maaşı da şu an 7.500 lira. Asgari ücretin altında, TÜİ'nin bile açıkladığı açlık sınırının bile çok çok altında olduğuna baktığınız zaman kendi kararınızı kendiniz vereceksiniz. Asgari ücretli tarafına geçtiğimiz zaman asgari ücretle geçinmeye çalışan sevgili dostlarımız da şunu çok iyi bilsinler ki asgari ücret 8.500 lira, bu çok yüksek bir miktar değil. Belki evi kendinin olanların, şu an itibariyle pek borcu olmayanlar, evi kirada olanları pek düşünmeyebilir. Ama unutmayalım ki bu ülkede herkesin bir evi yok ve en düşük ev kirasının da 6.000, 8.000, 10.000, 15.000 liralar civarında olduğunu düşünürseniz ev kirası veren bir kişinin de 1.000 lira, 2.000 lira gibi, o da elektrik, su, bilmem ne, okul masrafları, çocuk masrafları, geçim masrafları şeklindeki hayatını düşünürseniz zaten o insanın yaşamadığını görürsünüz sevgili dostlarım. Ne demiş Hazreti Ali? Kendisi tok iken komşusu aç yatan biri bizden değildir. Bunu da bir kenara yerleştirmek gerekli. İşverenler açısından da baktığımız zaman maliyetlerin sürekli yükselmesi, yani girdilerin sürekli yükselmesi, dükkan kiralarının, işçi maliyetlerinin, SSK giderlerinin, Bağkur giderlerinin sürekli yükselmesi, onların da önünü görememesine sebebiyet verdiğinden dolayı arkadaşlar birçok işveren de maalesef ki dükkanlarını kapatma pozisyonu seviyesine gelmiş durumda. O yüzden herkes bu seçimde bence elini biraz da kendi cebine koyarak, kendi cebini düşünerekten kararlar vermek zorunda. Her iki lider de benim için iyidir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da benim için iyidir. Ülkesi için çalışan bir insandır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da iyi bir insandır. Kesinlikle ben ikisinin de ne birinin Hüdapar gibi düşüncelere sahip olduğunu düşünüyorum, ne de diğer bir tarafın PKK'nın düşüncelerine sahip olduğunu düşünen taraftayım. İkisi de kişisel bakımdan baktığımız zaman ülkesini seven iki lider. Fakat bizler de oy verirken biraz cebimizi, ailemizi, çocuklarımızı düşünmek zorundayız sevgili dostlarım. Hiç kimse korkmasın. İki lider de birbirinden iyidir. Seçim sonucu ne olursa olsun sizler gönlünüzden geçen kişiye oy vermelisiniz diye düşünüyorum. Evet, dolar Türk lirası kapalı çarşıda 21 liralardan fiyatlanıyor. Serbest piyasada, bankalar arası piyasada da dolar Türk lirasına baktığımız zaman şu an zaten 20 liraların üstünde hareketlerini devam ettiriyor. Tabii spekülatif hareketler özellikle arkadaşlar ve spekülatörler
bu gibi durumları çok severler. Merkez bankalarını özellikle yakından takip ederler. Bunu mutlaka değerlendirmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Altın tarafına hemen geçelim. Altında ons bazlı altında aşağı yönlü hareketler sizlerle birlikte görüyoruz. Peki bu ons bazlı altında aşağı yönlü hareketler bize altının daha düşeceği yönündeki sinyali veriyor mu? Bakın burada her zaman gram altın ve gram gümüş tarafında duran sevgili dostlarımızın şanslı olacağını söylemiştik. Neden? Dolar Türk lirası arkadaşlar yükseleceği için oradaki yükseliş beklentisi bizim tarafımızdan olduğu için ons altında bizler aşağı yönlü bir hareketlenme beklesek bile sizlere bununla ilgili 2-3 video öncesi bir video yapmıştım. O videoyu mutlaka seyredin. Dolar ve altın tarafında özellikle hareketlerin gram altın ve gram gümüş tarafına en kötü ihtimalle nasıl yansıyacağıyla birlikte hesaplamalar o videoda yapmıştık. Şimdi altın tarafına da baktığımız zaman aşağıdan gelen arkadaşlar yükselen trend çizgisinin henüz aşağı yönlü kırılmadığını görüyoruz. Bu hareket aşağı yönlü kırılmadığı zaman yani buradaki 1927 dolar seviyesi ons altında aşağı yönlü kırılmadığı müddetçe buradaki hareket her an tekrardan yukarı yönlü dönüp ons altın tarafında da yukarı yönlü fiyatlanabilir. Burada ons altında bizlerin ve sizlerin özellikle takip etmesi gereken en önemli olay ABD'deki borç krizi vakası. Bu çok önemli arkadaşlar. Biliyorsunuz Janet Yellen'ın yapmış olduğu son açıklamalarda 1 Haziran'a kadar eğer ki demokratlar ve cumhuriyetler ABD'nin limitinin arttırılmasıyla ilgili bir anlaşmaya varamaz ise ABD ekonomisinin borçlarını ödeyemeyecek duruma gelebileceğiyle ilgili bir açıklama yaptı. İşte böyle bu gibi durumlarda sevgili dostlarım altın güvenilir ve sığınabilir bir liman olarak hızlı bir şekilde bir anda kendini tekrardan 2100-2200 dolarlar seviyesine doğru hızlı bir şekilde yukarı yönlü fiyatlayabilir. Bu durumda ne olur? Bakın bu durumda işte gram altın tarafında ve gram gümüş, ons gümüş tarafında olan arkadaşlarımız bir anda 1400-1500 TL'ler civarına doğru hızlı bir hareketi yaşayabilirler. Panik yapılmadan dikkatlice izlenilmesi gerekli olan bir süreç içerisinde olduğumuzu bu yönden söylüyoruz. Altının ons tarafında da 1927 dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar olmadıkça yukarı yönlü beklentimiz hala devam ediyor. Bu durumda kapalı çarşı tarafında da gene baktığımız zaman arkadaşlar gram altın fiyatlamasının hala da 1400 civarlarına yakın 1395 TL'ler civarında hala da gram altının fiyatlandığını görüyoruz. Yani şu durumda gram altını bankalar arası piyasada bozdurmaya çalışsanız bile 1245 civarlarında bir fiyattan bozdurmanız gerekecek. Fakat serbest piyasada kendinize bir altın yaptırmak, fiziki taraftan bir altın yaptırmak isterseniz de 1395 liradan almanız gerekecek. Bankalar arası piyasada da gene fiyatlar, makas aralıkları maalesef ki uçmuş durumda. Yani beklemek, özellikle kapalı çarşı fiyatlarıyla bankalar arası fiyatların birbirine yanaşması durumlarını gözlemek önemli olacak. Unutmayın ki mutlaka piyasayla bankalar arası piyasalarda mutlaka bir yerde buluşacaktır. Bir orta yol bulacaktır. Yani fiyatlar oraya doğru gidecektir. Ve bizler gram altın tarafına gene sizlerle birlikte baktığımız zaman arkadaşlar 1245 çok kuvvetli bir destek bölgesi. Bu desteğin altında kalınmadıkça ilk etapta ben 1307 hareketinin geleceğini, bu ABD'deki özellikle borç krizinin düzelmesiyle birlikte bankalar arası piyasada 1307 ve onun üzerinde bu hareketliliğinde 1400 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü hareketleri devam edeceğini düşünen taraftayım sevgili dostlarım. Gümüş hemen tarafına bakalım. Gümüş takip eden sevgili dostlarımız da var. Gümüş tarafına da baktığımız zaman burada hareketler her zaman olduğu gibi altının onsuna nazaran burada biraz daha agresif bir şekilde gümüşün onsunda hareketler gelebiliyor. Ama şu an reel efektif kurlar bakımından da baktığınız zaman değerli metallerin özellikle gümüş tarafının oldukça ucuz olduğu gözden kaçmıyor sevgili dostlarım. Bakın şu an 23 dolarlar seviyesinde bir gümüşün onsu ve şu an olması gereken değeri 50 dolarlar civarında bir gümüş ons. Bana sorarsanız gerçekten oldukça ucuz bir
gümüşün onsuyla karşı karşıyayız ve burada ben önemli kişilerin, spekülatörlerin özellikle yatırımcıların elindeki gümüşü almaya çalıştıklarını çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Böyle bir enflasyonist ortamda 23 dolar fiyatlarında bir gümüşün onsu sizlere akılcı geliyor mu? Bana hiç akılcı gelmiyor. İstediği kadar grafik üzerinde, fiyatlamalar üzerinde 23 doları gösteren bir gümüşün onsu olsa da buradaki hareketlerin hiç de akıllıca olmadığı, gümüşün onsunda da yeterince alım yapıldıktan sonra buradaki hareketin yukarı yönlü sert bir şekilde yukarı çekileceğini rahat bir şekilde de söyleyebilirim sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yaptık. Bu arada kapalı çarşı fiyatlarını da sizlerle birlikte burada baktığımız zaman dolar Türk lirasının şu an itibariyle arkadaşlar satış fiyatının 21 lira 14 kuruş civarından fiyatlandığı, Euro'nun 22 lira 68 kuruş, sterlinin, pound'un 26 lira 07 kuruş, Fransız frangının 23 lira 41 kuruş civarlarından fiyatlandığını da hep birlikte burada görebiliyoruz. Ben hepinizi çok seviyorum. Piyasalarda dikkatli olunması gereken seçim öncesi bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.